Sensörler dünyası. Telefonunuz sizi nasıl hissediyor? Akıllı telefonunuz sadece bir ekran, batarya ve işlemciden ibaret değildir. İçerisinde fiziksel dünya ile dijital dünya arasında köprü kuran minyatür boyutlarda bir dizi duyu organı barındırır. Bu sensörler sayesinde telefonunuz hareket ettiğinizi, döndüğünüzü, kulağınıza yaklaştığınızı ve çok daha fazlasını anlar. İşte en temel üçü. 1. İvme ölçer, yani akselerometre. Telefonunuzun denge organı. İvme ölçer, adından da anlaşılacağı gibi ivmeyi ölçer. Bu hem telefonun hareket ederken hızlanmasını, örneğin sallanmasını hem de daha önemlisi dünyanın sabit yerçekimi ivmesini algılaması anlamına gelir. Temel çalışma mantığı. İvme ölçerin içinde mikroskobik yaylara veya esnek platformlara bağlı minicik bir kütle hayal edin. Sabit durumda, telefon hareketsizken, bu küçük kütle yerçekimi sayesinde sürekli olarak aşağı doğru çekilir. Sensör bu çekimin hangi yönde olduğunu algılayarak aşağının neresi olduğunu anlar. Eğildiğinizde, telefonu yan çevirdiğinizde yerçekiminin kütleyi çektiği yön değişir. Kütle, telefonun artık yan tarafına doğru çekilir. Sensör bu yön değişimini anında tespit eder. Hızlandığında, telefonu salladığınızda veya hızla hareket ettirdiğinizde, atalet yani eylemsizlik nedeniyle bu küçük kütle hareketin biraz gerisinde kalır ve bağlı olduğu yayları esnetir. Sensör bu esnemeyi ölçerek ne kadar hızlı ivmelendiğinizi hesaplar. Günlük hayattaki rolü. Ekranın dönmesi, telefonu yatay konuma getirdiğinizde ivme ölçer yerçekiminin artık telefonun uzun kenarına doğru olduğunu algılar ve işletim sistemine ekranı döndür komutunu gönderir. Adım sayma. Fitness uygulamaları yürüdüğünüz sırada vücudunuzun yaptığı ritmik dikey salınımı ivme ölçer ile tespit ederek adımlarınızı sayar. Oyunlar. Basit araba yarışı oyunlarında telefonu sağa sola eğerek aracı kontrol etmenizi sağlayan sensör budur. 2. Jiroskop yani gyroskop. Dönüşlerin efendisi. İvme ölçer doğrusal hareketi ve yerçekimini algılarken jiroskop dönüşü ve açısal hızı ölçer. Yani telefonun kendi ekseni etrafında ne kadar hızlı ve hangi yöne döndüğünü çok daha hassas bir şekilde anlar. Temel çalışma mantığı. Modern telefonlardaki mikro jiroskoplar Coriolis etkisi prensibini kullanır. Bunu basitçe şöyle düşünebiliriz. Sensörün içinde sürekli olarak belirli bir yönde titreşen, yani ileri geri hareket eden minik bir yapı bulunur. Siz telefonu kendi ekseni etrafında döndürdüğünüzde bu titreşen yapı dönme hareketi nedeniyle orijinal titreşim yönüne dik bir düzlemde itilir. Başka sensörler bu ikincil itilmenin miktarını ve yönünü ölçer. Bu ölçüm telefonun ne kadar hızlı döndüğünü gösteren bir veriye dönüştürülür. Günlük hayattaki rolü. Gelişmiş oyunlar. Birinci başarmış nantçı oyunlarında etrafa bakmak veya yarış oyunlarında hassas direksiyon hareketleri yapmak için jiroskop kullanılır. İvme ölçerden çok daha hassas ve anlık tepki verir. 360 derece video ve sanal gerçeklik yani VR. Telefonunuzda 360 derecelik bir video izlerken veya bir VR gözlüğü kullanırken başınızı çevirdiğinizde görüntünün de sizinle birlikte kusursuzca dönmesini sağlayan şey jiroskoptur. Kamera görüntü sabitleme yani OIS veya EIS. Video çekerken elinizin hafifçe titremesi bir dönme hareketidir. Jiroskop bu titreşimi algılar ve kamera lensini ters yönde hareket ettirerek OIS veya görüntüyü yazılımsal olarak kaydırarak görüntünün sabit kalmasını sağlar. 3. Yakınlık sensörü yani proximity sensor. Görünmez koruyucu. Bu sensörün görevi çok basittir. Telefona fiziksel temas olmadan ne kadar yakın bir nesne olduğunu tespit etmek. Temel çalışma mantığı. Genellikle telefonun üst kısmında ahizenin yanında bulunur ve iki ana parçadan oluşur. Kızılötesi yani ayar led verici. Sürekli olarak gözle görünmeyen bir kızılötesi ışık yayar. Kızılötesi ayar alıcı. Bu ışığı algılamak için bekler. Normalde yayılan ışık uzaya gider ve geri dönmez. Ancak telefonun önüne bir nesne, kulağınız, eliniz gibi bir şey geldiğinde bu kızılötesi ışık nesneden yansıyarak alıcıya geri döner. Alıcı bu yansıyan ışığı algıladığı anda yakında bir nesne var sinyalini telefona gönderir. Günlük hayattaki rolü. Telefon görüşmesi. Telefonu kulağınıza götürdüğünüzde sensör yüzünüzü algılar ve ekranı anında kapatır. Bu kulağınız veya yanağınızla yanlışlıkla aramayı sonlandırmanızı, sessize almanızı veya başka tuşlara basmanızı engeller ve ciddi miktarda pil tasarrufu sağlar. Cep modu gibi fikirler de bu sensörden faydalanır.